Selamlar herkese. Biz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki her şey yolundadır. Sağlığınız, keyfiniz, neşeniz. Açıkçası bir plan yok, soru yok. Her zaman olduğu gibi ilerleyeceğim. Önce ilişki sürecinize bakacağım bu açılımda. Bu açılım aklımızdaki kişilere yönelik, kalbimizde olan insanlara yönelik bir açılım olacak. İlk önce geçmiş sürecinize bakacağız. Sonra o ne durumda bakarız. Belki size de bakarız. Siz ne durumdasınız? Yine o ve sen, o ve siz gibi açılımı değil de her zaman olduğu gibi ilerleyeceğiz. Bir belki ona soru sorarım, bir sizin adınıza soru sorarım. Belki uyumlanmanız bu ölçüde daha kolay olur deyip başlamak istiyorum. Hemen niyet ettiğiniz kişiyle geçmiş süreciniz nasıldı? Buna bakmak istiyorum. Ne kadar çok sık görüyoruz bu hoş olmayan kartı. Az önce desteği karıştırmadan önce deste altı mesajımız aşktı. Dedim belki gelir ama deste altında kendini gösterdi kart. Niyet ettiğiniz kişiyle sürecinize bakıyoruz. Açılımlar zamansızlığa niyetli. Açıklamaları hep yazıyorum. Bazen söylemeyi unutuyorum. Aşıklar, şeytan, büyü, blokaj. Bu sefer biraz çeşitli gidelim istiyorum ya. Şöyle şu destelerden de birer tane alayım. İki tane geldi. Şunu şöyle yapalım. Araya bir tane daha kart almak istiyorum. Sonra hemen okumaya başlayacağım. Yalnızlık kartı kendini gösterdi. Şundan da almak istiyorum ya bir tane. Hatta iki kartım daha var alacağım. Onları da alayım öyle yorumlayayım. Hemen başlıyorum. Ya, bu insanla, bu kişiyle bir görüştüğünüz zaman, tanıştığınız zaman bir yandan bu insan benim dileklerimde, arzularımda yer alıyor olan dediğiniz bir insan olabilir. Tabii böyle kuvvetli bir istek ve arzuyla beraber bir kendinizi savunma durumu da gerçekleşmiş olabilir. İki arada bir derede kalmış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bir taraftan bu ilişkinin büyüsüne, çekimine kapılmış olabilirsiniz. Belki tanıştığınız süre boyunca, belki ilerleyen dönemlerde çok fazla çatışma olmuş olabilir. Bir türlü kendinizi geri çekememiş de olabilirsiniz. Çok fazla araya başka insanlar girmiş olabilir. Şeytan kartı ve değnek beşlisiyle istemediğiniz durumlarda gerçekleşmiş olabilir. Bir taraf ilişkiye başka insanları dahil etmiş olabilir. Çünkü burada bir bağışlama kartı da var. Yani bu araya başka bir insanlar geçtiyse buna rağmen ilişkiyi kurtarmak adına bütün sevginizi, neşenizi, her şeyi araya sokmuş olabilirsiniz. Yani sanki çok güzel giden bir durum, bir ilişki araya başka insanların girmesiyle ya da çok fazla kişinin manipülatif davranışlarıyla sizi belli bir noktaya sürüklemiş olabilir. Bakın burada yine bir seçimler kartı seçtim. Daha doğrusu çektim. Ve kişi başka bir alanı tercih ederek, başka durumlara meylederek birliğinizi, bütünlüğünüzü bozmuş olabilir. Evet bir zamanlar çok inanılmaz bir uyum yaşadığınız, uyum hissettiğiniz, belki ilk görüşte aşık olduğunuz bir insan olabilir. Tabii bu herkes için böyle olmayacaktır. Bir süre vakit geçirdikten sonra, birbirinizi tanıdıktan sonra e, karar vermiş olabilirsiniz bir ilişkiye.
ve bu şekilde ilerlemiş olabilir ama sanki gelinen noktada araya giren başka insanlar, çatışmalı durumlar yollarınızı ayırmış gibi görünüyor bu insanla. Peki, niyet ettiğiniz kişi şu an kendi hayatında ne durumda? Tabii ki şeytanı görmezsek de şeytan kartı ve kılıç ikilisi. Kararsız kaldığı olaylar olabilir kişinin şu an gündeminde. Yani sanki şansı ve kısmetini işten yana, paradan yana kullanıyor ve bununla ilgili bakın açgözlülük kartını da seçtim. Tam da şeytan kartının yanına geldi. Şartlarını olabildiğinden daha da iyi olmasını istediği böyle şartlarını çok fazla zorladığı bir süreçten geçiyor olabilir maddiyatla ilgili. Beklentileri var, harekete geçmesinin bilincinde belki planladığı bir gerçeklik var ve onlar için harekete geçti artık ne derler sonucunu almak üzere olduğu bir süreçten geçiyor olabilir. Bakın yine deste altımızda bir mukadderat kartı, kadersel etkiler. Yine kader çarkında da bundan da bahsedebiliriz. Kişinin gündeminde neler var dedik. Şeytan kartını da gördük. Yalan, kurnazlık, argo sözler, fiziksel, psikolojik şiddet, öfke kontrolsüzlüğü. Tabii bu yani bu kısım bana çok işiyle ilgili geldi açıkçası. O yüzden bu karttan seçsem mi bilmiyorum ama yine de bir seçeyim, girişim. Şu an ikinci bir şans istemek için yanınıza gelmeyi planlıyor. Yakında iletişime geçecek. Bakın deste altı mesajımız yine bir ilahi plan. Yaşamın amacını ve sizinle olan bağlantısını keşfetmek için harekete geçiyor. Şu an sanki hali hazırda işiyle ilgili kurnazlık çalıştırdığı bir süreçten geçiyor olabilir. Yani olan her şeye o kadar şartlarını iyileştirmek için o kadar fazla sarılıyordur ki açgözlülük de yapıyor olabilir. Elindekiyle yetinmiyor da olabilir. Yani vicdan konusunda da biraz yetersiz olabilir. Vicdan en adil yargıçtır. Belki biraz bu sefer işiyle ilgili olan kısımlarda ahlaksal yönden biraz zayıf olabilir. Bir yandan da tabii kupa altılısıyla özlediği bir insandan bahsediyor olabilir. Burada yine hem iş şartlarını iyileştirmek, daha iyi yerlere gelmek için dediğim gibi bu açgözlülüğü yaptığı gibi aynı zamanda özlediği bir insan var. Onunla ilgili de kafasında planlar yapıyor olabilir. Katina seçmeyi unutmuşum. Bir tane de Katina alacağım. Alt tarafta da Sonic kartı kendini gösterdi. Daha doğrusu karakteri. Agresif, her şeyi kendi istediği gibi şekillendiren inişli çıkışlı bir insan. Doğru. Bir yandan dediğim gibi özlem duyduğu bir insan var. Bir yandan ailesiyle ilgili mevzular olabilir. Ama dediğim gibi burada birazcık tamamen işle alakalı geldi sanki. Rehberlik aldığı ne kadar çok kadersel, kader çarkı, ilahi zamanlama, Ocean destesinden duygusal yardımcı kartlarından bir kader çarkı. Sonra aşk bağlantıları destesinden ilahi bir plan. Müthiş bir bakın yine kuş tüyü destesinde de uyanış kartı var. Yani kişi e, şu an hali hazırda nasıl bir durum içinde yani işiyle ilgili belki bu uyanış, belki özlediği bir insanla ilgili bir uyanışa geçiyor olabilir. Burada şeyden de bahsediyor olabilir. Ben şartlarımı evet kendimce en iyi hale getirmek istiyorum. Düşündüğüm şeyler bunlar. Bir yandan da o gölge tarafıyla, açgözlülükleriyle ne derler? Açgözlülüklerinin farkına vararak bir uyanışa geçiyor da olabilir. Şuradan da bir tane almak istiyorum. Bu destemiz eksik kalmış. Tasa kartı. Yani belki şu an geldiği nokta tasalı belki neyle uğraşıyorsa dediğim gibi elindekiler ona yetmiyordur ve bununla ilgili bir tasa geliştiriyor olabilir. Yani daha fazlası, daha fazlası, hep daha fazlasını istediği için böyle tasalı bir halde olabilir. Ama geldiği noktada gerçekten şansının, kısmetinin çok aşmasını istediği bir durum var ve bunun için oldukça çaba sarf ediyor görünüyor. Yani dediğim gibi kurnazlıklardan, manipülasyondan asla taviz vermiyor. Hep daha fazlası, hep daha fazlası istediği bir evrede. Peki kullanmadığım bir de sizden seçelim. Peki siz ne durumdasınız?
siz oldukça iyi gidiyorsunuz şu an. Sizin hayatınızda bir şeyler belli ki artık değişiyor, dönüşüyor. Yani ya da yakın vadede böyle bir noktaya evrilecek. Halinizden memnunsunuz. Yani ne bileyim arkadaşlarınızdır belki bu şu an güvenli bir liman gördüğünüz. Belki çekirdek ailenizdir. Belki hali hazırda bir ailenizdir. Şanslı, kısmetli bir dönemden geçiyorsunuz. Belki aile bağlarınızı güçlendiriyorsunuz. Belki size iyi gelecek alanlarla ilgili umutlarınız, tazelenme ihtiyacınız var. Bir süredir belki girişimde bulunmadığınız alanlara odaklanıp e, imparator kartı ile beraber bu alanları başarıya çevirecek şeylerin peşinden koştuğunuzu söylemek mümkün bu erkek. Tabii aynı zamanda o aklınızdaki olan insanı düşünüyor olabilirsiniz. Bakın deste altı da aile. Yani şu an kendinize iyi gelecek, iyi hissettiğiniz alanlara odaklanmış durumda görünüyorsunuz. Tabii bir yandan da muhtemelen bu erkekle aklınızdaki o kişiyi düşünüyor olabilirsiniz. Bakın ne kadar çok size aile, ona da kadersel zamanlar mesajı geliyor. Taklit, sanki niyet ettiğiniz kişinin kartlarındayken bu taklit deste altı mıydı? Orasından pek emin değilim, hatırlayamıyorum ama onda da bir taklit kartı gözüme ilişmişti. Bakın Tılsım Kraliçesi'nin altına yol kartı geldi. Size iyi gelecek, size iyi hissettirecek alana doğru yakın zamanda, belki hali hazırda şu an o yolda ilerliyorsunuz. Belki çok yakın zamanda o yola doğru evrileceksiniz. Ama siz kişiden o kadar farklı bir şekilde iyisiniz ki, evet, yani muhtemelen yol kartının yanına değnek prensi geldi. Size iyi gelecek alanlara belki yeni bir bakış açısıyla, yeni bir vizyonla meyledecek, yürüyecek olabilirsiniz. Deste altınızda ölüm kartıydı. Dediğim gibi size iyi gelmeyen alanları bitirme düşüncesi içinde olabilirsiniz. Belki hali hazırda bazı şeyleri, size iyi gelmeyen noktaları değiştiriyor olabilirsiniz. Bazılarımız şartlarını iyileştirebilmek için e, birçok şey geçebilir kafasından. Belki burada şakacılıkla, daha doğrusu değnek prensinin altına gelen telafi kartıyla zaman zaman şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Acaba harekete ben mi geçsem, ben mi adım atsam? Ya da yani burada çok adım atarsınız gibi bir his yok içimde ama belki buradaki gönül alma, yapıcı olma kendinizle ilgili bir mevzudur. Belki ailenizden, aile gibi gördüğünüz bir insanla ilgili bir gidişinden de bahsediyor olabiliriz şakacılık kartıyla. Aydınlanma. Yani evet, geldiğiniz noktada çok fazla bir bilince, bir mertebeye ulaşmış olabilirsiniz. Belki hali hazırda hala yaşadığınız bu şeyler sizi bu tarafa doğru itiyordu. Bakın karıştırıyorum, karıştırıyorum. Yani karıştırıp karıştırmadığımdan emin değilim. Bir bakacağım, videoyu izleyeceğim bu kısmını. Yine bir taklit kartı geldi. Devam ediyorum sizinle olan kısma. Bakın ilgisizlik, yani şu an niyet ettiğiniz kişi tarafından bir ilgisizlikle ne derler, karşı karşıyaysanız sanki için, yani artık ya da bu kısım benim için geride kaldı. Evet, onun ilgisi de ilgisizliği de beni çok bağlamıyor. Evet, aklımda dinliyorum ama siz gerçekten şifalı bir süreçten geçiyor. Yani muhtemelen çoğunuz şifacısınızdır da size iyi gelecek alanlarla besliyorsunuz. Sanki artık bir ilgiden ziyade kendinize odaklanmış, değerinizi bildiğiniz bir zamandan, evreden geçiyor olabilirsiniz. Bu niyet ettiğiniz kişi tarafından engellenmiş olabilirsiniz. Siz onu engellemiş olabilirsiniz ya da aranızda çeşitli problemler, sorunlar vardır ve birbirinize ulaşamıyorsunuzdur. Bu engel kartıyla bize bundan da bahsediliyor olabilir. Tabii bir yandan hem böyleyken, hal böyleyken e, bir şekilde sevginiz, aşkınız hala coşkundur. Taşma kartı bunda, yani burada kendini göstermesi, evet ben kendi alanıma odaklıyım, kendimle ilgili şifanın da peşindeyim, şartlarımı da iyileştirmeye çalışıyorum ama bir yandan da var olan bu sevgim hala azalmadı, hala ilk günkü gibi diyor olabilirsiniz. Bakın yine bir bütünleşme, şifa kartı, denge kartı yine burada şifacı kadının yanına geldi. Yanılsamaların ötesinde mahkeme kartımız da alt tarafta. Dediğim gibi bu süreç size o kadar iyi gelmiş ki birçok şeyle yüzleşiyor. E, Size iyi gelen, gelmeyen alanların hepsini tanıyor ve öğreniyor olabilirsiniz. Ya burada bir korku geldi. Evet, bazılarımız gerçekten bu ayrılık
daha uzun sürecek mi, bu ayrılık daha ne kadar devam edecek gibi bir korku olabileceği gibi yani korkularınızı şifalandırdığınız ve korkularınız hakkında aydınlandığınız bir süreçten geçiyor olabilmeniz de çok mümkün. Bana bunu da çok hissettirdi. Yani sanki evet, birçoğunuz hala bir şeylerden korkuyor olabilir ama bence yaşadığınız her şey, engeller, ayrılıklar sizi öyle bir noktaya getirdi ki evet sevginiz var, o baki ama bu korku bence eskisi gibi değil. Şifalanan alanlardan biri de belki bu korkudur. Ne soralım, ne soralım? Peki niyet ettiğiniz kişi size karşı ne hissediyor diyelim. Kendisi içinde bir çatışma halinde olabilir. Bir tarafı uğraşmalısın, onu kazanmalısın, onu asla kaybetmemelisin. Çünkü o senin için çok doğru, çok düzgün bir insan diyor olabilir. Arayış, ruh eşin yakında gelecek. Yani bir şekilde sizi ruh eşi olarak görüyor olabilir. Sizinle ilgili dediğim gibi hem bir yeni başlangıç yapma potansiyeli taşıyor. Çünkü size yanlış yaptığını mı diyeyim ya da sizi düşündüğü zaman doğru davranmadığının farkında. Bakın Aziz'le açtık ve Ermiş kartıyla kapattık. Yani sizin onun için doğru bir insan olduğunuzun bilincinde bir insan var burada. Burada yine Aziz kartının yanında bir değnek edilisi. Çünkü sanki sizin için çabalamak, uğraş göstermek yerine hep ki bu insan kendiyle mücadele etmiş. Para, evet, yani parayı tercih etmiş olabilir. Belki şu an artık siz de onun için uğraşmıyorsunuzdur. O da artık benden ümidini kesti ve şartlarını, koşullarını, konumunu güçlendirmek için elinden gelen çabayı kendi adına belki daha fazla para kazanmak için harcıyor, kullanıyor diyor olabilir. Bakın çaba 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 burada da var. Yani bir tarafı evet sizin için çabalaması gerektiğini hissediyor olabilir. Yani hissediyor olabilir. Onun için çabalamalıyım, kendimi savunmak ya da kendimi ona o kadar belki siz zamanında çabaladınız ve o hep size setler ördü, duvarlar oldu. Şu an bunların ne kadar yanlış olduğunu düşündüğü bir süreçten geçiyor olabilir. Gerçeğe reyan seçim yapması gereken zeki. Size karşı ne hissediyor dedik. Son aklımızdaki kişiyle ilgili açılımda da sanırım gizli lütuflar kartı gelmişti. Enerji. Yani bir tarafı diyor ki artık bu savunma halini bırak. Belki çoktan bıraktı ama aranızda bir iletişim yok. Konuşmuyorsunuz, iletişim kurmuyorsunuz. Bundan bahsediyor olabilir. Bir taraftan da işte neyi nasıl yapacak, nasıl yapmalı, bununla ilgili bir düşünceli olabilir. Çünkü siz onun için değerlisiniz, siz onun için kıymetlisiniz. Ya da bir zamanlar öyleydiniz ve o şu an böyle bir idraktan geçiyor ve nasıl yapacağını, nasıl bir yol izleyeceğini emin olamıyor, seçemiyor olabilir. Bakın anlayış ve dediğim gibi pişman olan bir insan var. Yanlış bir tarafı seçtiyse, yanlış bir alan, yanlış bir durumu tercih ettiyse oradan sonra da sanki istediğini elde edememiş ve kadersel olarak sanki artık sizin bir araya gelmeniz gerektiğini düşünüyor olabilir. Bu kart az önceki soruda gelmiştim. Adalet kartı gelmiş. Onu da okumak istiyorum. Size temelleri daha sağlam bir şey sunarak doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışıyor. Bakın deste altımız, diğer deste altımız enerji kartıydı. Burada seçtiğim kart da enerji kartı. Aranızdaki mesafeye rağmen sizi bağlı tutan enerjiyi hala hissedebiliyor. Bakıyorum hangi desteden seçmemişim. Evet, şundan almamışım. Şundan da alayım bir tane. Size karşı ne hissediyor dedik. Bakın Ermiş kartı içeri dönmektir, içimizi dinlemektir, o iç huzuru, yani o tamamen şu an içe dönmüş bir vaziyette. Sizinle ilgili olan bütün süreci düşündüğü zaman size yanlış yaptığının çok farkında. Belki size gelmesinin yollarından biri bir şeylerle bağlantısını kopartmaktır.
kendi iyileştiğini, dönüştüğünü size göstermektir. Yani sizi düşündüğü zaman bir dönüşümden geçmesi gerektiğini düşünüyor olabilir. Belki sizi hissettiği zaman, sizi düşündüğü zaman artık bambaşka bir boyuta erişmiş olabilir. Çünkü dönüşüm kartı başka bir duruma evrilmekten, ruhsal olarak olgunlaşmadan bahseder. Belki hali hazırda hala gündeminde böyle bir şey olmayabilir. Çünkü işiyle ilgili bir kurnazlık vardı, açgözlülük vardı. Bir şeytan kartını görmüştük. Ama söz konusu gönül ilişkileri ve siz olduğu zaman yaptığı yanlışların ya da yapmadıklarının çok farkında bir insan var burada. Bakın bir şekilde hem manevi anlamında bir olgun süreçten, yalnızlıktan, içsel olarak doğruyu, motiveyi kendinde ararken, bulurken bir yandan da akılcı bir taraftan seçim yapması gerektiğini ve hani hem kalpsel olarak bunu hissediyor biliyor hem de düşünerek, kafasında bayağı kurarak bu gerçeği, manayı arıyor olabilir. Peki siz duygusal olarak ne durumdasınız? Aklınızdaki kişiye karşı siz ne hissediyorsunuz? Sizin kalbiniz tabii ki geçmişte de olduğu gibi kırık ya da şu anda hali hazırda e, nispeten daha üzülüyorsunuz. Yani ona nasıl güveneceğiniz konusunda da bir şeyde olabilirsiniz. Ya ben ona güvenebilir miyim? Açılımlar dinliyorum. Bazılarınız hala irtibatta olabiliyor, konuşabiliyor. Bana yaptığı haksızlıkların farkındayım. Belki ilahi adalet arayışınızdan, bir şekilde denk gelişinden bundan da bahsediyor olabiliriz. Tabii bir yandan ne kadar parçalanmış olsanız da, ne kadar üzgün hissetseniz de özlüyorsunuz. Çünkü bir çekim var aranızda ve sizde de bir ikilemler var. Yani bir tarafta bu kadar acı çektirmiş ya da acı dolu bir ilişki, bir tarafta özlem. Bundan bahsediyor olabilirsiniz. Çok yani gerçekten bazı mesajlarınızı okuyorum. Bazı değil, her yorumunuzu okuyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hep yani benzer durumlar şu an ne derler buraya yansıdı. Tabii hala dediğim gibi bir çekim hissediyorsunuz, kuvvetli arzulardan geçiyorsunuz ama siz de artık eskisi gibi dürüst yaklaşmıyorsunuz, duygularınızı belki ifade etmiyorsunuz, artık geri duruyorsunuz. Belki iletişiminiz olmadığından kaynaklanıyordur bu. Belki de iletişiminiz olsa bile artık eskisi gibi olanı olduğu gibi yansıtmıyorsunuz. Duygularınızı kendi içinizde yaşıyorsunuz. Siz kişiye karşı ne durumdasınız, ne hissediyorsunuz dedik. Yeni bir bakış açısı kazan. Tabii bu sizin için soruyorum. Burada da tam bir evlilik kartı geldi. Açıkçası geldiğiniz noktada bazılarınız çok nadir bir şekilde onun evlenecek bir insan olduğunu düşünüyor olabilir. Çünkü bu kadar ne bileyim burada kılıç üçlüsü, kılıç beşlisi, adalet kartı, yaptığı haksızlıkları düşündüğünüz zaman belki de bunu şey diye de duyuyor olabiliriz. Siz onu o şekilde gördünüz. Ya bu insan bana çok güzel yaklaşıyor, çok iyi. Hani bir şekilde ikna oldunuz ve hani evlilik maksadıyla, ciddi bir beraberlik maksadıyla çıktınız. Ama öyle kalbinizi kırdı ki, öyle durumlar yaşattı ki size artık bu durumun tam tersini düşünüyor olabilirsiniz. Belki bu kadar süreçten sonra sizin hala onun sizi hala öyle görüp görmemesini de sorguladığınız bir süreç olabilir. Siz ona karşı ne hissediyorsunuz diye sorduk. Devam ediyorum kart seçmeye. Karma. Yani bakın dediğim gibi inanç kartı burada var. Karma kartı çıktı. Kılıç üçlüsü, adalet kartı. Yani siz evet bir tarafınız hala onu özlüyor, onu istiyor ama bir tarafınız da etiklerinin başına gelsin. Hani bu tarz düşüncelerdesiniz. Yani buraya çok yansıyor şu an bu durum. Bakın neymiş kartın üzerine okuyorum. Etik değerlere düşkünlük, kültürel farklılıklar, din, mezhep ayrılıkları, aşırı kuralcı bir insan olmak bu durumlar ilişkisini etkiliyor. Yani onun inandığı şeyler belki bu üçlü durumlar çok alışık olduğu mevzudur. Belki arkadan iş çevirmek, belki bir şeyleri dediğim gibi doğru yoldan değil de sahte sahte manipülasyonlarla duygularını gerçekten doğru düzgün ifade edemeyişleriyle kazanıyordur ve siz diyorsunuzdur ki hani o yani normal bir sağlıklı bir birey değil ve yaptıklarının bedelini istiyorum. Evet lanet olsun demeyeceğim ama yani bu kadar kötü olduğunu ya da bana kötü hissettireceğini biliyorum ama bir şekilde ondan kopamıyorum da diyor olabilirsiniz. Ve aranızdaki bu engellerin, bu iletişim kurmamaların kişinin egosundan,
adım atmayışları ya da ne bileyim size yaptıklarından dolayı bir türlü hani pişman olduğunu da biliyorsunuzdur ama o kadar şey yaşattı ki bana yüzü yok artık demeye dediğiniz bir noktada da olabilirsiniz. Bazılarımız tabii bu egoyu, tövbeyi bir kenara bırakıp gelmesini de arzu ediyor olabilir. Evet biz bunları böyle böyle durumlar yaşattık. O bana birazcık kendini ifade etse, doğru düzgün konuşabilsek belki ben onu affedeceğim diyor olabilirsiniz. Siz yine bir kader çarkı deste altı mesajımız. Buraya da bir tılsım olumlusu geldi. Dediğim gibi ne kadar acıklı durumlar yaşasanız da bir tarafınız onu beklemekten, onunla bazı şeyleri yola koymaktan geri durmuyor olabilirsiniz. Bu duygularınızda engel olamıyor olabilirsiniz. Çaba evet yani e, birazcık çaba. Tam söylediğim kartın üzerine kartın kartı çekmemde çok manidar oldu. Evet, evet çok acıklı şeyler yaşattık. Bana hakkım olanı verirse, bana karşı dürüst ve doğru düzgün olursa, bu kibirden, gururdan, egodan vazgeçip gerçekten dönüşerek bana gelirse bizim o zaman onunla bir şansımız olabilir diyor olabilirsiniz. Destaltı mesajımızda aşk, kalbinin ışığı. Şu kırmızı desteden de, alev destesinden de bir tane almak istiyorum. Evet, yani onun mutlu olup olmadığını merak ediyor, sorguluyor olabilirsiniz. Bir yandan sessiz kalıyorsunuz ya da onun bu sessizliğinin nasıl bir şeye evrileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Eğer o çok sessiz, acaba halinden memnun mu, karma onun hayatında işliyor mu? Bunları merak ettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Bakın tam dediğim gibi yani siz hala dediğim gibi çok bir karma karışık duygulardasınız. Bir tarafınız hak, hukuk, adalet karmasını yaşasın derken bir tarafınız aşk diyor, sevgi diyor, bir bağlantı diyor. Yani doğru düzgün çözüm ararsa, çözüm üretecek şeylerle, yollarla gelirse, bana hakkım olanı verirse ben ona o şekilde davranırım diyor olabilirsiniz. İkiz Alev bağlantısını da gördük. Yani birçoğunuz bu aşkın, sevginin ruhsal bir bağlantı olduğunu düşünüyor, hissediyor olabilirsiniz. Çünkü burada bu kadar zor şey ancak zaten ikiz alevine böyle bir aşka, böyle büyük bir sınav onlara ne derler? Onlar yaşayabilir sanki. Öyle bir süreç burada çok var. Ne soralım, ne soralım? Peki bir adımı, iletişimi olacak mı yakın süreçte? Bir adımı hareketli olacak mı dedik. Deste altımız zeka kartı. Bakın yani çok çok sağlam da yani kişi o kadar böyle sağlam ve dediğim gibi maddi konulara o kadar odaklanmış bir durumda ki sanki burada güç kazanmak istiyor. Buradaki gücünü yeterince toparlarsa sanki o şekilde size bir adım atacak, adımı atacaktır. Evet yani ufak da olsa küçük de olsa bazılarımız bazı adımları alacaktır daha doğrusu. Çünkü burada bu insanın geldiği noktada para yani şartlarını olgunlaştırmak öyle büyük bir derdi ki kaygı sen ölçülemeyecek kadar güçlüsün harekete geç. Yani güçlenme derdinde kişi. Yani sanki gelinen noktada adım küçük de olsa bir adım atacaksınız ama bu böyle sizin beklediğiniz bir anda olmayacak gibi. Bazı şeyler belki şartlarını güçlendirmeye çalışırken kişi daha da beter bir hale sokacaktır ve böyle bir ne derler yıkıntı mı, enkaz halinde mi böyle bir durumla yüzleştikten sonra olacak olabilir. Sanki bu sahicilik kartını seçtim ama niyeyse üzerine bir kart daha aldım. Unuttum sanki. Bakın e, neredeydi o desteği nereye koydum? Kaygı, kuş tüyü destesinde kaygı kartı vardı. Onun altında da bir cazibe tilki kartı varmış ne senin ne sensiz. Burada da bir endişe kartı var. Yani kişi şartlarını iyileştirmeye, durumu toparlanmaya o kadar kendini kaptırmış vaziyette ki sanki o sebeple doğru düzgün adım atamıyor, iletişim kuramıyor olabilir. Dediğim gibi bu adım bazılarımıza küçük de olsa mutlaka gelecektir. Bazılarımız hiç beklemediği bir anda, beklemediği bir yüzleşmeyle, konuşmayla karşı karşıya olacak olabilir. Aşk. Yani sizin kalbinizi çok kırmış. Yani buraya öyle yansıyor. Bir taraftan e, kendi de kırılmıştır. Bunları da
toparlamaya, iyileştirmeye çalışıyordur. Ve sanki hani e, sizin o aşkınızın, ona sadık oluşunuzu hala böyle e, görmeye ihtiyacı var gibi. Bakın yani kişi bir durum yaşayacak olabilir. Bu onun yani çok sağlam aldığı kariyeriyle ilgili de olabilir. Yani bir beklenmedik bir durum yaşayacak ve ne derler ruhu o karanlık geceden belki bir kez daha geçecek. Belki o şekilde sizinle bir iletişim kuracak olabilir. Dediğim gibi bazılarımız küçük küçük de olsa mutlaka adım alacaktır. Burada Değnek Prensi'yle bunu görüyoruz. Bakın yıldız beğenilmek, seksapalite, takdir edilmek, aura güçlü, fiziksel değişimler. Yani yıldız kartı tarotta dediğim gibi bir şanstır, bir kısmettir, tazelenmektir, umuttur. Ve burada da yani sizi hala beğeniyor, hala o çekime devam ediyor. Aynı zamanda buradaki kule kartıyla birlikte o umudu tekrar yaşayabildikten sonra, içinde hissedebildikten sonra adım atacak olabilir. Yani çok hızlı bir adım burada var mı? Açıkçası hayır yok. Ama adım atmaz da diyemiyorum. Bakın bu tılsım kralı, tılsım kralı. Aynı şey. Hep bir değişim, hep bir kadersel olarak bir şeyler benim için çok daha iyi olsun. Ancak o zaman atacağım ki ben bu adımı atana kadar hem ben güçleneceğim hem sen güçleneceksin. Aramızda bu e, sıkıntılı durumlar, zor süreçler de belki bu sessizlikle birlikte kendi kendine kaybolacak olabilir. Çünkü ikimizin de iyileşmeye ihtiyacı var diye olabilir kişi. Adım atma konusuna bakın. Kalbi bir taraftan adım atlıyor. Kendisi zihni bir taraftan susuyor, duruyor olabilir. Hangi desteden alacaktım? Şuydu. Kimsenin bilmediği ve size göstermekten çok korktuğu karanlık bir tarafı var. Ya eminim e, yaşarken bu karanlık tarafı öyle bir görmüşsünüzdür ki siz sadece kişi size ağzıyla, diliyle söylememiştir ama öyle durumlar itmiş ki eminim bu karanlık tarafıyla göstermeye bile kalmadan yüzleşmiş olabilirsiniz siz. Dediğim gibi kişi hala burada bu karanlık tarafıyla mücadele ediyor olabilir. Bu durumları bastırıyor olabilir güç kartıyla. Belki bu kadar güçlü bile değil bu insan. Size kendi olduğundan daha da bambaşka göstermiş olabilir. Ama yani ufak da olsa bazılarımız gerçekten adım alacak. Bazılarımız da hiç beklemediği bir anda bu adımı alacaktır. Ama bu insanın birazcık daha güçlenmesine artık neyse bu güç kendisini toparlamaya çalıştığı olan orada birazcık emniyette hissetmeye ihtiyacı var kendinin. Sanki durumlar böyle birazcık daha ben sessiz kalırsam şifalanacak diyor. Bu insanla ilgili Rumi size ne der? Rumi size ne der bu insanla ilgili? Ya bırakın o sorumluluklar neyse, neyin altında eziliyorsa kendi başına çabalasın, çırpsın, güçlensin ve öyle adım atsın. Sanki gelinen noktada şu an zaten bununla ilgili bir harekete geçirebilecek bir konumda değil. Evet, kendi hayatında bir şeyleri çabalayarak iyileştirmenin derdine düşmüş ve sanki o yaptığı açgözlülükler, manipülasyonlar onu belli noktada belli bir başarıya ulaştıracaktır ama mani anlamında besleyebilir mi kendisini? Orası tartışılır. Yani şu an sizden uzak durması gerekiyorsa bırakın uzak dursun. Yani nasıl bir alanda güçlenecekse o alanda güçlensin. Siz olduğunuz halinizle kalmaya, parıldamaya devam edin. Aynı frekansta değilseniz zaten sizin hayatınızda gelse ne olur, gelmese ne olur? Yani arınsın, arınmalı bu insanın size doğru düzgün bir adım atabilmesi için. Belki orada gördüğünüz kule kartı e, sizin onun nezdinde düşündüğünüz adalet arayışı bir şekilde e, hayat bulacaktır, vücut bulacaktır ve o insan belli sıkıntılardan geçtikten sonra size harekete doğru geçecektir. Yani bu insanın birazcık daha sorumluluk altında girmesi ve birkaç fırın ekmek daha yemesi gerekiyor olabilir. Allah bilir tabii. Bu kısmı sanki böyle bir şey dedi. Peki Rumi size bir şey söylesin. Tek bir tane kart alacağım sizin için. Bu insandan bağımsız olarak. Lütfen siz de kendi içinize dönün. Yani haksızlık etmeyin kendinize, sevdiklerinizle, çevrenizle. Adil bir şekilde ilerleyin. Eminim böyle zorluklardan, acılardan geçtikten sonra zaten hem ne bir insanın kötülüğünü isteyebilirsiniz ne de zaten istiyorsunuzdur da.
siz bilge kendine ait bir kandili olan kişidir. Lütfen siz kendi içinizde, kendinize iyi gelecek alanlara dönmeye, o alanlarda kalmaya devam edin. Şuraya bir tane daha almak istiyorum. Sizinle yeni bir hayata başlamak için eski alışkanlıklarını ya da uzun süreli bir ilişkiyi bırakıyor. Yani bırakması gereken şey uzun soluklu bir ilişkiden ziyade kötü alışkanlıkları, sizin sevmediğiniz o hayat tarzı olabilir. Belki bazılarınız için de bir insandır. Ama burada o ermiş kartı, aziz kartı çok hızlı bir süreçten bahsetmiyor elbette. Yani umarım o süreç çoktan başlamıştır ve ne derler sonlara doğru yaklaşmıştır. Ya da en azından o kıvılcım içine düşmüştür ve o şekilde harekete geçecektir diyorum ve açılımı sonlandırıyorum. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.